Merhabalar, Mozaik Tatlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir küçük yemek belgeseli programımızın yeni bölümüyle Kopenhag, Danimarka'dayız. Sizin için güzel bir lezzet rotası oluşturduk. Lezzet rotamızda nereler varmış? Hadi bir bakalım. Danimarka hem sokak lezzetleriyle hem de fine dining restoranlarıyla oldukça ünlü bir lokasyon. Biz bu gezimizde öncelikle buraya ilk kez geldiğimiz için sokak lezzetlerini deneyimlemeye karar verdik. Ama rotamızı belirlerken diğer vloggerların gezdiği ve çok bilinen yerler değil de bizim seçtiğimiz biraz daha geleneksel lezzetleri öne çıkartan lokasyonlara yoğunlaştık. Lezzet rotamızda Danimarkalıların sabah kahvaltıda tercih ettikleri tarçınlı çörekleri sizin için tadacağız. Öğlen yemeğinde genellikle tercih ettikleri ekmek üstü lezzetler var. Bunlara smørrebrød diyorlar. Bu lezzetleri deneyimleyeceğiz. Daha sonra geleneksel lezzetlerinin fine dining şekilde sunumlarının yapıldığı bir restorana gideceğiz. Hadi gelin ilk lokasyonumuzla kahvaltıyla başlayalım. Evet, kahvaltı mekanımıza geldik. Kahvaltı mekanı olarak burada çok çeşitli kafeler var. Biz Andersen kafeyi tercih ettik. Burası son derece hem iç ambiyansıyla hem bahçesiyle çok keyifli bir mekan. İçeride açık bir mutfakları var, keyifli görünüyor. Tarihçesinden bahsedecek olursam 1962 yılında aslında Japonya'da Danimarka ve İskandinav tarzı ekmekler, çörekler yaparak başlamışlar maceralarına. Daha sonra Kopenhag'a gelerek Kopenhag'da bu serüvene devam etmeye karar vermişler. Sizin için bugün iki tane İsveç ve Danimarka'ya ait gayet rustik bir tarçınlı çörek tercih ettik. Bir de bu da yine diğer bir formu. Bu biraz salyangoz şeklini andıran tarzda dizayn edilmiş. İçerik olarak hemen hemen birbirlerine benziyorlar ama ufak ayrımları var. Bunun içerisinde tarçın dışında ilave olarak da kakule de mevcut. Bu görüntü özellikle rustik tarzı olanın görüntüsü böyle bir saç örgüsü şeklinde. Hani standart bildiğimiz tarçınlı çöreklerden biraz farklı ve daha rustik bir görüntü veriyor. Diğer bir özelliği de geleneksel tarçınlı çöreklerden daha az şeker ihtiva etmesi. Bu arada Danimarkalılar kahvaltı için genellikle böyle kafe tarzı yerleri tercih ediyorlar. Kahve ve işte böyle bir çörekle ya da bir sandviçle kahvaltılarını yapıp tamamlıyorlar. Yani güne tatlı bir başlangıç yapıyorlar aslında. Bizim aksimize. Türk mutfağında biliyorsunuz biz peynirler, sucuklar, salamlar, menemenlerle bu işi yaparız ama onlar daha kısa, daha tatlı bir başlangıçla güne başlamış oluyorlar. Aslında biz bunu amaçlamamıştık ama yine tam mozaik tatlara uygun bir şekilde Japon ve Danimarka mutfağını, iki kültürü birleştiren bir kafe bulmuşuz. O yüzden de ayrıca mutluyum. Şimdi bakalım tadımda da bu ön güzel fikirlerimizi paylaşacak mıyız? Önce bu rustik çörekten başlıyorum. Dışı kıtır, balla glaze edilmiş. Üzerinde pudra şeker, normal şeker ve tarçın var. Bir miktar kakule bunda da alıyorum. Hatta kakule oranı bayağı güzel, kendini hissettiren şekilde. Bence bu tarçınlı çöreğe kakule ilavesi bayağı bir fark yaratmış. Gerçekten de hoşuma gitti bu detay. Şekli olarak falan da son derece güzel bir şekil. Dışı çıtır olduğu kadar içi de bir o kadar yumuşacık. Şimdi bu salyangoz şekli verilerek yapılmış olan ikinci çöreği
deneyeceğim. Bunu yerken şöyle içten dışa doğru yenmesi öneriliyormuş. Şöyle içinden şöyle. Evet, iç yumuşak kısımla başlayıp bunun üzerinde çok ince bir katman olarak bir krema glaze'i de var. Bunun içi biraz daha yumuşak, geleneksel rustik tarza göre. Şeker oranı oldukça düşük. Bu benim için çok keyifli bir şey. Çünkü çok şekerli ürünleri çok fazla tüketmiyorum ve sevmiyorum. Damağımda değişik hisler yaratıyor. Dışındaki çıtır kısımdan da bir parça alacağım. Bunun kakaolesi biraz daha az. Rustik olan da kakule oranı biraz daha yüksek. Ve kakule demin de söylediğim gibi oldukça güzel bir katkı yapmış. Bu arada neden bunları elinizde yiyorsunuz, çatal bıçak yok mu diye düşünebilirsiniz. Bu mekanlar genellikle böyle ayaküstü yenilen ve kısa sürede oturulup kalkılan yerler olduğu için çatal bıçak yok. Sunumlarında da sadece peçeteyle sunum yapıyorlar. O yüzden elimle yiyorum. O açıklamayı da yapmak istedim. Evet, güne tatlı bir başlangıç için Kopenhag'daysanız güzel bir seçenek ve güzel bir mekan. Şimdi sıra adada. Ada Denizciğim kamera arkasında kalmasın. Hemen onu kamera önüne alıyoruz. Bir de onun yorumlarını almak istiyoruz. Öncelikle burada bir matcha deneyimleyeceğim. İlk defa bunu aldım. Burada yani. Bugün buradaki ikinci günümüz. İlk gün size tanıtmak için biraz fikir edinmek amacıyla gezdik. Bir şeyler tattık. En ünlü yerlerdeki bazı şeyleri tattık. Şimdi bakalım dünküne nazaran hangisini daha çok beğeneceğim. Buka hemen hemen bütün vloggerların önerdiği bir kafe. Dün orada bir tadım yapmış olduk aslında. Ama daha güzel yerler var mıdır diye keşif sonucunda burayı da bulduk. Ve ben aslında dün gittiğimiz kafenin yerine burayı tercih ederim. Hem iç ambiyans hem dış ambiyansı, ürünlerin yapıldığı alanlar çok daha keyifli. Orası biraz daha artık hani turistik bir mekan haline dönüşmüş. Burayı seçtiğimiz için ben memnunum. Spiral şeklinde olanını beğendim. Dünkünü de beğenmiştim. Ama dünkünün şekli biraz daha roll şeklindeydi. Değil mi? Dün denediğimiz rustik olandı. Rustikli roll'un tam olarak farklı mı? Sadece şekli mi Yapım farklı? şekilleri farklı, içerik de biraz farklı. Tabii ki hamurun katlanma şekli de pişme sırasındaki farkları ortaya çıkartıyor. O pişme sırasında ortaya çıkan farklar sebebiyle de sanki farklı iki lezzetmiş hissiyatı oluşturuyor. Salyangoz şeklindekinde içeride böyle bir reçel gibi bir katman var. O yüzden daha şeker, daha tatlı bence. Ve yumuşak da böyle nemli. Bayağı güzelmiş. Ben bu yani tatlı olarak bunu alırım. Kahvaltı olarak bunu alırım. Çünkü bu daha baymayan bir tatlı. Bu tam böyle tatlı ihtiyacımı karşılayacak. Üstüne de zaten kıtır kıtır şey de var. Glaze de var. Bayağı tatlı bir olmuş bu. Aynı ürünü bayağı farklı hale getirmişler. Bir de matcha'yı deneyeceğim. Matcha'dan da çok anlamam. 3 kere falan içtim galiba toplasam. Ama acı olanları sevmiyorum. Herhalde yani acı olanları kimse sevmiyor. Ama benim Türkiye'de tattıklarım çoğu acıydı. İyi bir versiyonunu evde yapılmış halini denedim. Kokonat sütüyle falan. Onda da hiçbir tat almadım. Onu da kuzenim Alev bu konuda master yapıyor. O bize tattırdı. Ama biz matcha'yı sanıyorum anlamıyoruz. Benim dilimde de adanın dilinde de sanırım matcha'yı algılayacak reseptörler yok. Çok kalitelisi de olsa, az kaliteli de olsa, çok özenerek yapılmış olsa da ben gerçekten matcha'nın tadını almıyorum. Üzgünüm. Adacığım başka söylemek istediğin yorumun var mı canım? Biraz daha yedim de iç noktalarını ikisinin de. Kahvaltı için çok tatlılar bence. O yüzden ben kahvaltıda bunları tercih etmezdim. Ve ağırlardı mesela. İkimiz annemle bunları bitiremeyebiliriz. Ama tatları tabii ki çok güzel. Zaten Danimarka bunun yönleriyle biliniyor. Hani bakery kısmında gayet Bayağı iyiler. iddialılar. O yüzden aslında matcha iyi bir tercih olmuş bunların yanında. Çünkü bir şeker, bir ot. Bir şeker dengeledi. Başarılı. O zaman bir sonraki mekanımıza doğru yola çıkalım. Biraz yürüyüş yapmış olacağız. Hem şehri keşfedeceğiz hem de bir sonraki lokasyonumuzda size tadımlarımızla ilgili detaylı bilgi vereceğiz. Hadi yola çıkalım. Öğlen yemeği
için Danimarkalıların genelinin tercih ettiği ekmek üstü lezzetler tercih ettik sizin için. Bunlara smørrebrød diyorlar. Özel bir ekmekleri var, çavdar ekmeği. Genellikle o çavdar ekmeğini çok tercih ediyorlar ve seviyorlar. Ve öğlen yemeklerinde de bu ekmek üzerine değişik soslar, değişik etler, deniz ürünleri kullanarak değişik tatlar elde ediyorlar. Bu sizin için seçtiğimiz bu öğle yemeği mekanı oldukça küçük bir yer. Önünde sadece küçük bir masası var. Dolayısıyla da mekanın önünden ya da içerisinden size gösterimler yapacağız ama orada yemiyoruz. Çok yakın bir yerde oturacak güzel bir küçük masa bulduk. Orada tadım yapacağız. Seçtiğimiz haşlanmış patates, kızarmış soğan ve mayonez. Değişik bir mayonez. Tadına bakınca neli olduğunu size daha iyi anlatırım. İkinci seçtiğim yumurtalı ve çimçim karidesli olan. Yine mayonez bazlı bir sos var üzerinde ve yeşillikler var, değişik yeşillikler var. Üçüncüsü de tamamen Danimarkalıların özel tercihi olan pate tarzında bir domuz eti. Bunun da tadına bakacağız sizin için. Üzerinde pancar var, salatalık turşuları var. Sos olarak altta ekmeğin üzerine sadece tereyağı sürmüşler. Bu üç ürünü de sizin için tadacağız. Bu mekan 3 tane bayanın işlettiği bir mekan. Oldukça küçük bir yer ve öğlen sadece servisleri var. 11 gibi açılıp saat 3'te kapanıyor. O yüzden de buraya yetişeceğiz diye epeyce bir koşturduk. Belediye binasına çok yakın bir lokasyonda. Oldukça sevimli bir mekan. Kadın işletmesi olduğu için de ayrıca bana sempatik geldi. Mahalle, çevre de oldukça keyifli, tatlı bir mahalle. Ve hatta herhalde bir mahallenin masasını işgal ettik şu anda ama kimse bize ses etmedi şu ana kadar. Evet, şimdi tadıma geçelim. Aslında çok değişik bir lezzet alacağımı tahmin etmiyorum ama yine de tadımlarını yapacağız. Bu patates, çıtır soğan ve mayonez bazlı bir sos. Altta yine tabii ki geleneksel ekmekleri oldukça ince bir şekilde dilimlenmiş. Bir de yeşillik var. Sade bir mayonez, haşlanmış patates, çıtır soğan, çavdar ekmeği. Biraz da çavdar ekmeğinin içerisinde keten tohumu gibi, chia tohumu gibi bazı tohumlar da hissediyorum. Bayağı ince kesilmiş bir ekmek olduğu için de yemesi de son derece kolay. Aslında daha çok içerik yoğunluğu var. Yani ekmek yoğunluğu yok. Sanki ekmek üstü lezzet yerken daha çok ekmek tadı alacakmış gibi hissedilmekle birlikte daha çok içeriğin tadını alıyorsunuz. O da bence bir güzellik, avantaj. Sadece bu kadar basit ürünlerle hazırlanmış olmasına rağmen bu patatesliği ben gayet beğendim yani. Şimdi normalde düşündüğünüzde haşlanmış patates, soğan ne olabilir ki diyeceksiniz. Tereyağı. Ama bütün malzemeler güzel olduğunda, taze olduğunda bu kadar basit birleşimler bile insanın ağzında çok güzel bir lezzet bırakabiliyor. Bunu da başarmışlar bence. Zaten bu lokasyonu tercih etmemizin sebebi daha çok geleneksel mutfaktan esinlenerek mümkün olduğunca geleneksel ürünleri kullanarak birleşimleri sağlayan bir yer olduğunu duyduğumuz için, ön okumalarımızı yaptığımızda fark ettiğimiz için burayı tercih ettik. Şimdi tamamen Danimarkalıların tercihi olan bu pate şeklinde hazırlanmış ürünle devam edeceğim. Bir de şu taraftan ısırmak istiyorum çünkü ya da şu kıtır soğanı şöyle alayım. Bunu soğan diye düşünmüştüm ama bu soğan değil. Çok ince dilimlenmiş bacon kızartması. Yine tabii ki ekmek üzerinde incecik bir tereyağı, pate, et, domuz eti muhtemelen. Üzerine haşlanmış pancar. Bu arada Danimarka'da sebze olarak genellikle kök sebzeler var. Patatesleriyle zaten son derece ünlü. O yüzden de zaten patateslisini tercih ettim. Çünkü burada çok değişik patates çeşitleri de mevcut ve salatalık turşusuyla aroma ve biraz asidi de katmışlar. Pate ürünler tabii ki yanında bir asit veya turşuyla tüketilmesi tercih edilen bir şeydir. Kıtır olarak da dana bacon kızartması koymuşlar. Tabii birazcık kıtırlığını kaybetmiş ama yine de oldukça güzel bir lezzet. Yani çok etçil biri olmadığın için sana hitap eden bir ürün olmuş mu? Şöyle söyleyeyim, pate aslında tamamen püre haline getirilmiş bir et olduğu için bu ciğer pate de olabilir, işte et pate de olabilir. İşte burada muhtemelen bu tamamen renginden yola çıkarak alırken tam domuz var mı yok mu diye sormayı unuttum. Bunun domuz olduğunu tahmin ediyorum. Püre haline geldiği için benim açımdan yemesi daha kolaylaşıyor. O yüzden beni rahat
rahatsız etmedi. Ben daha çok böyle bütün etleri yemekten hoşlanmıyorum. Şimdi sırada yumurtalı ve karidesli olan var. Tahmin ediyorum ki yine bir çeşnili mayonez sos kullanılmış. Burada mikrofilizler var. Yeşillik olarak ilave edilmiş. İnce dilimlenmiş yumurtalar, turşulanmış karides, çok pişirilmiş hissi vermiyor. Oldukça rengini korumuş. Kuvvetle muhtemel turşulanmış olduğunu tahmin ediyorum. Yumurtaya uygun olsun diye mayonez yerine Hollandaise sos kullanmışlar. Oldukça güzel bir Hollandaise sos. Ağızda böyle güzelce yayılıyor. Karides tahmin ettiğim gibi turşulanmış bir karides. Bu da gayet güzel bir lezzet cümbüşü. Adacığım şimdi sen de tadına bak. Sonra da bir sonraki lezzet lokasyonumuza gideceğiz. Bu bayağı hafif olmuş. Önce düşündüğüm ekmeğin üstüne patates, karbonhidrat ne kadar hani farklı olabilir. Ya da hani besin değeri olarak da çok hoşuma giden bir kombinasyon olmamıştı annem tadarken ama tat olarak hafif böyle baymıyor. Mayonezi de çok sevmem aslında ama mayonez de böyle güzel bir kremamsı şey katmış. Güzel yani, ben bunu yiyebilirim. Keyifli, patatesleri de öyle dağılan bir seviyede değil. İyi haşlanmış. Sadece özellikle şu yumurtalı olana bakıyorum ve diyorum ben bunu nasıl yiyeceğim? Turşulu şirimp yedim mi emin değilim. Ama karides yani severim aslında. Yumurta kokusuna dayanamayan insanlar için bu biraz soğuk bir yumurta. Biz tabii onca zaman konuşurken de soğumuş olabilir ama hazırlıyorlar. Hazırlanmış bir şekilde aldık. Yani soğuk yumurtaya tahammül edemeyenler için belki bu bir hayırdır. Rahatsız olmadım ama bana biraz tuzsuz geldi bu genel olarak. Karidesin geldiği ısırıklarda kombinasyon çok daha iyi olmuş. Ama bence karides belki biraz daha fazla olabilirdi. Ben de karidesin biraz daha fazla olmasını tercih ederdim ama turşulanmış karides olduğu için bu sefer de asit çok fazla gelebilirdi. Onu dengelemek için de belki bu kadar az koymuş olabilirler. Sence sos nasıl yumurtayla uyumu? Sos, Hollanda sos ben genelde de sevmem çok, hani biraz ağır geliyor bana. Bu uyum sağlamış bence, hani bir rahatsız eden bir şey olmadı. Okeydir, bu yenilebilir ama işte herkese uygun değil bence. Yumurta, haşlanmış yumurtada hassas olan birkaç insan olduğunu biliyorum. Görünüş olarak bana en az hitap eden, çünkü ne et demiştik buna? Pate. Pate et biraz bana iştah açıcı gözükmedi. Aslında ciğer pate, böbrek pate. Bu bana çok ağır geldi. Ben zaten domuz çok sevmem. Sadece bacon seviyorum. Et olarak domuzu tüketmeyi çok sevmiyorum. Bir de bacon da ağır. Hani yağ bir şey. Zaten ağır olan bir et patenin üstüne niye tekrar bacon? Bacon'ı kullanma sebepleri aslında kıtırlık vermesi ve bacon'ın yağından faydalanmak, lezzeti arttırmak için. Burada kuvvetle muhtemel domuz etine vurgu yapmak istemişler. Yani patenin içeriğini daha net ortaya koymak için. Çünkü yiyeceklerin görselinde aslında yiyeceğin içeriğine dair de fikirler ediniyoruz. Bu kıtırlık olarak bacon'ı tercih etmelerinin sebebi o. Pancarla ve turşuyla birlikte yendiğinde aslında bütün lezzet birleşimleri o zaman daha net açığa çıkıyor. Tek tek yediğimizde de tabii ki ürünün gerçek lezzetini algılamış oluyoruz. Ekmek üstü lezzetler fine dining'in sokak versiyonu mudur? Değişik bir soru. Evet, aslında öyle denilebilir. Hani ekmek üstü lezzeti oluştururken bütün benim bu dediğim ayrıntılar düşünüldüyse, ki şu anda yediğimiz ekmek üstü lezzetlerde bu gerçekleştirilmiş bence. Güzel fine dine bir bakış açısı diyebiliriz. Hem de bunu öğlen yemeğine ve pratik ayaküstü yeme deneyimine yansıtmış olmaları. Bu bakış açınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum Ada Denizciğim. Gerçekten güzel bir dokunuş oldu bu yorumunuz. Zaten Danimarka'da fine dine restoranlarıyla ünlü olduğu için böyle bir şey sokağa taşımaları da mantıklı olmuş. Ben böyle bir tatlı İspanya'da tapas mantığında yine görmüştüm. Ama o zaman base'te kullanılan ekmek başka bir türdü ve farklı ürünler, hani orada çıkan ürünler kullanılıyordu. Orada küçük tabaklarda değişik tat birleşimlerini sunuyorlar. Tabii ekmek üstü olan versiyonları da var. O tamamen aslında biraz daha böyle hani bizde meyhane, meze hikayesini İspanyol versiyonu diye düşünüyorum. Bir sonraki durağımıza doğru yola çıkalım biz. Birazcık yolumuz var. O sırada da yediklerimizi sindiririz. Şimdi
Cafe Ulheli deyiz. Bu ismi öğrenmek için bayağı bir uğraştım. Yardım da aldım. İsminden de anlaşılacağı üzere aslında Danimarkaca'da burası bira evi, bira lokantası olarak geçiyor. Bu restoran oldukça tarihi bir yer. 1892'den beri hizmet veren bir yer. Aslında burası işçilerin yemek yedikleri bir restoranmış ilk kurulduğunda. Üstte de zaten bir işçi müzesi mevcut. Genellikle yemek kültürleri, geleneksel yemekleri, ekmek üstü lezzetler olduğu için her türlüsünü yapıyorlar aslında. Şimdi de farklı birkaç tane ve fine dining sunumlarıyla ve daha güzel bir ambiyansta, daha geleneksel bir ortamda deneyimlemek istedik. Kendilerine özel, sadece bu restoran için üretilmiş, zaten aslında bira içmeyi seviyorlar ama özellikle bu restoran için üretilmiş de bir biraları var. O birayı da sizin için deneyimlemiş olacağım. Bir de sadece kendileri için yaptıkları bir ikram yaptılar bize. Birayı içtikten sonra ağız tadını dengeleyecek salatalık ve dereotuyla yaptıkları bir içecekleri var. Onu da tamamen damağı temizlemek için kullanıyorlarmış. Bunu bize ikram ettiler. Son derece şık bir lokasyon ve fine dine yemeklerini şimdi sizinle birlikte deneyimleyeceğiz. Dana tartarla başlayacağım yemeğe. Klasik bir dana tartar görüyoruz burada. Çiğ et olduğu için çoğunluğunuz belki bunu deneyimlemek istemeyebilir. Fakat ben bu tarz özel et sunumlarını tadım amacıyla seviyorum. Hani her zaman yenecek şeyler değil belki ama denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Üzerinde hardallı bir sos var. Çok ince kesilmiş bir soğan var ve yanında hafif tuzda bekletilmiş bir yumurta sarısı var. Bunların hepsini karıştırarak aslında dana tartar yeniliyor. Şimdi ben de öyle yapacağım. Öğlen yemeğindekinden biraz daha konforlu bir mekanda olduğumuz kesin. O yüzden çatal bıçak rahatlıkla kullanabileceğim. Öncelikle şu soğanı biraz kenara alıp yumurta sarısını etimin üzerine doğru akıtacağım. Turşu olarak kapari var üstünde. Yine filizlerle servis edilmiş. Gerçekten o kadar güzel bir işlenmiş et ki çiğ olduğunu kesinlikle hissetmiyorsunuz. Zaten lezzet olarak yumurta sarısıyla birleşimi, kaparinin verdiği ekşilik, üzerindeki soğan ile gerçekten güzel bir lezzet cümbüşü. O kadar dengeli ki hiçbir tat birbirinin önüne geçmiyor ve hepsi birbirini tamamen bütünlüyor. Gerçekten güzel bir et tartar olmuş. Evet, şerefinize diyorum. Birayı da tadıyorum sizin için. Buraya özel bir bira olması nedeniyle tadıyorum. Normalde ben çok fazla biradan veya içkiden anlayan birisi değilim. Ama içimi son derece kolay bir bira. Onu söyleyebilirim. Evet, şimdi ikinci tabağı deneyimleyeceğim. Baharatlar ve bazı asitlerle marine edilmiş bir ringa balığı. Bu marine edilmiş ringa balığı üzerinde bir bal kabağı dilimi var ve bütün diğer balıklarda olduğu gibi eşlikçi olarak da yeşillik olarak da dereotu kullanılmış. Yine adanın en çok sevdiği. Marinasyonda yoğun olarak turunçgiller kullanılmış. Çok nefis bir portakal ve limon aroması geliyor. Yine tabii ki geleneksel ekmeklerin üzerinde servis edilmiş. Arada bir sos var. O sosun tadına da bakıyorum. Narenciye ile zenginleştirilmiş bir sos. Balığın marinasyonu, üzerindeki sos, bal kabağının tatlılığı, narenciyeden gelen ekşilik, ekmeğin tokluğu ve dereotunun bu bileşime katkısı son derece güzel olmuş. Gerçekten ben bu şekilde marine edilip sunulmuş balık çok fazla deneyimlemedim. Ama gerçekten çok güzel bir lezzet. Evet, şimdi son tabağımıza geçebiliriz. Kızarmış bir mezgit. Üzerinde buraya özgü bir sos var. Mayonez içerikli ama içerisinde bazı katkılar var. Renginden de anlayacağınız gibi hardal var içerisinde mayonezin. Artı olarak somon balığının havyarı var. Bir de ekşilik versin diye kapari turşusu ilave ediyorlar. Tamamen buraya özgü bir sos. Bu balık kızartmasını hem mezgit filetoyla yapıyorlar hem de dil balığı filetoyla yapıyorlar. Burada deniz ürünleri ve balık
çeşitliliği açısından epeyce bir seçenek var. Bunu kızartarak da yine böyle bir ekmek üstü lezzet haline getirmişler. Sembolik olarak bir limon koymuşlar ama ben onu kenara alacağım. Şimdi kızarmış balığı bir tadalım. Bayağı çıtır. Kesmekte biraz zorlanıyorum. Bu arada sos çok güzel bir sos. Buraya özgü bir sos. Ben bunu daha önce tatmamıştım. Bayağı iyi. Yani bildiğimiz aromalar ama hepsi bir araya geldiğinde oldukça güzel olmuş. Bu arada bunun altında hani sıcak tabak olarak sundukları için ayrıca ekmek koymamışlar. O da iyi. Yani ekmek yemek istemeyenler için bu şekildeki tabaklarda tercih edilebilir. Somon balığı havyarı da sosun içerisinde çok güzel bir doku oluşturmuş. Çok hoşuma gitti. Sosu gerçekten çok beğendim. Mezgiti kaplayıp kızartmışlar. O zaten bildiğimiz lezzetlerden bir tanesi. Ama yine de oldukça güzel. Şimdi onların bize ikram ettiği şu içeceği bir denemek istiyorum. Önce bir yudum bira alayım. Aslında o biradan sonra derken şeyi kastetmiş olabilirler. Bira içtiniz, ağızda o tat kalmasın da en son ağzı böyle bir yıkayan bir lezzet olsun gibi diye algıladım ben. Klasik şatlar gibi biraz alkol oranı yüksek. Salatalık ve dereotu ve yoğun bir rom tadı var. Çok benlik bir içecek değil. Şimdi o zaman senin de yorumlarını almak üzere tadımı sana bırakıyorum adacığım. Evet, bu dereotlarını öncelikle ayıklayarak başlayacağım. Çıtır mezgitle başlamak istiyorum. Hardal var. Bayağı güzelmiş. Fish and chips tadına benziyor çünkü zaten kızartılmış bir balık. Bu tabakçıyı beğendim. Çok tatlı. Tabak da çok sevimli değil mi? Evet. Tartardan biraz çekiniyorum. Hiç çekinme. Gerçekten çok güzel bir tartar. Bunda ne vardı? Bu da ringa balığı. Marine edilmiş ringa. Ringa buraya özgü bir balık. Evet, buraya özgü bir balık. Ringa balığıyla bir sürü ekmek üstü lezzet. Bal kabağı. Bal kabağı diyelim. Çok ince kesilmiş bal kabağı. Onu da sadece şoklayarak kullanmışlar. Yani çok az haşlayıp hemen rengini kaybetmemesi için soğuk suya almışlar. Bir tatlılık var bu tabakta. Bal kabağından geliyor. Beklediğim bir kombinasyon değildi ama çok hoş olmuş. Çok ilginç olmuş yani. Bu üç tabak arasında benim favorim o bu arada. Bir de biradan da. Tabii biradan da buyurun Pardon. efendim. Güzel. Ben yine böyle hafif olan ama meyve aromalı şeyleri çok seviyorum. Biraları işte Blanc falan ya da Blanche. Ama bu da hafif bir versiyonu. Bayağı hafif. Ben sevdim yani. İçimi çok kolay. Ben çok alkol tüketmediğimde aslında çok da fikrim olmayan bir şey ama Dereotu özü. Gerçekten dereotu sevmeyen biri için her şeyde İnanılmaz dereotu var ve dereotu. dereotunun alkolü var. o derece yani. Tartara geçiyorum. Hiç tahmin etmeyeceğin kadar seveceksin bence. Yo ben tartar severim zaten ama bu da çok direkt kıyma gibi gözüküyor yani. Yok yok değil ya. Görüntü olarak. Öyle değil. Kötü değil. Ama hala görüntüsü beni çok şey yaptı. Direkt dilim dilim kıyma var gibi gözüküyor. Yani şunu göstermek istiyorum. Bir de üstüne çiğ yumurta döktük falan. Çiğ değil canım. Biraz tuzla bekletilip pişirilmiş bir yumurta o. Bir de tuzu biraz az geldi bana. Benim için ideal. Benim tat olarak en sevdiğim bu oldu. Biraz klasik bir tat. Sonra bunu çok sevdim. Tatlı oluşu farklıydı. Bu da okey. Bu da yenir. Ama daha önce yediğim tartar ne tartarını yediğimi hatırlamıyorum ama Somon belki yemişimdir. Et tartar Bir şey biraz eksik daha geldi, bilmiyorum. iddialı bir lezzet aslında o yüzden. Eğer ki tartar deneyimlemek istiyorsanız yani asitle işlem görmüş, pişirilmiş bir protein deneyimlemek istiyorsanız bunun balıkla olması, balıkla başlamanızı tavsiye ederim. Biz buradaki lezzetlerin deneyimini şu anda tamamlıyoruz. Bir sonraki lokasyonumuzda buluşalım. Evet. Newham'dayız. Buranın en popüler lokasyonlarından bir tanesi. Arkamda da gördüğünüz evler buranın sembolik evleri ve altlarında da gayet güzel restoranlar ve biraz daha turistik mekanlar var. Kafe, restoranlarla dolu altları. Bizim bugün oluşturduğumuz rotadaki
gezimizi tamamladık. Bu videoda gittiğimiz yerleri sıralayalım. En çok sevdiğinden en az sevdiğine. Bu gittiğimiz 3 mekandan en sevdiğin hangisi oldu? En son gittiğimiz restoranı çok sevdim. Gerçekten hem son derece geleneksel bir lokasyon, hem oldukça eski tarihi bir yer. Yeme içme kültürlerini de tam olarak, net olarak bize gösteren ve hatta bunu da sunumlarıyla fine dine hale getirmiş olmalarıyla gayet keyif aldığım bir mekan oldu. Bir de tabii ki sokak lezzetlerini seviyorum ben ama biraz konformist bir yapım var. Yani konforu da çok seviyorum. Oturup yemek yediğim ve bana hizmet verilen bir yeri açıkçası tercih ediyorum. Telaffuzunu hatırlamamakla birlikte şurada yazan restoran benim favorim oldu. İkincisi de yine öğlen yemeği için gittiğimiz Ekmeküstü Lezzetler lokasyonuydu. O lokasyonda da bir kadın işletmesi olması, küçücük bir yer olmasına rağmen oldukça güzel lezzetleri, senin de tabirinle ayaküstü lezzetler olmasına rağmen sanki bir fine dine edasında sunuyor olmaları gayet güzeldi. Ürünlerin tazeliği çok güzeldi. Kesinlikle gidilmesi gereken, denenmesi gereken bir lokasyon diye düşünüyorum. O zaman geriye Andersen Kafe kaldı. Kahvaltımızı yaptığımız yer. Neden sonuncu oldu? Aslında orası da güzeldi ama sonuncu olmasının sebebi diğerleri çok daha iyi olduğu için. Andersen Cafe'de oldukça kahvaltı için veya daha sonradan bir kahve eşliğinde güzel tatlılar yiyebileceğiniz çok güzel bir pastane diyebilirim, bakery diyebilirim. Yani gerçekten en sona kalmış gibi düşünmeyelim. Aslında bütün seçimlerimden son derece memnun kaldım. Ama hani sıralama yapmak gerekirse diye bu yorumu yapıyorum. Evet, videonun sonuna geldik. Bu bizim yurt dışında çektiğimiz ilk bir küçük yemek belgeseli videomuz oldu. Daha başka lokasyonlara da gitmemizi isterseniz, bizim de aklımızda bazı yerler var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve zil sesinizi açmayı unutmayın. Böylelikle daha güzel paylaşımlar yapabilelim sizinle. Umarım Kopenhag konusunda size kabaca güzel fikirler vermişizdir. Siz de buraya gelir ve bizim deneyimlediğimiz bu lokasyonlarda tadım yaparsanız bizimle lütfen paylaşın. Yorumlar yapmayı lütfen unutmayın. İsteklerinizi bize dile getirmeye çekinmeyin. Biz çok keyif alıyoruz. Umarım siz de aynı şekilde keyif alıyorsunuzdur bizi izlerken. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.